Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu güzel çiçeğimizin son bölümüyle karşınızdayım. Minik saksıyı örüp artık çiçeğimizi birleştirme vakti geldi. Şimdilik hemen şöyle kiremit rengi bir ipim var. Onu alıyorum ve yine 0 numara tığ kullanacağım. Şöyle göstereyim yakından. Evet. Gerekli olan malzemeler bu kadar. İçine elyaf dolduracağız. Ve saksının şöyle alt kısmı için çok az miktarda kartona ihtiyacımız olacak. Evet, saksı için hemen bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet sık iğne ördüm. İpimi çektim. İlmek kaydırma ile kapattım. Şimdi ilmek belirleyicisini takalım. Bu arada kanalıma ilk kez geliyorsanız ücretsiz olarak abone olup yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Evet, şimdi ikinci sırada her sık iğneye çift sık iğne. Yani 6 olan sayıyı 12'ye çıkaracağız. Bu şekilde örüp gelelim. Evet, sayımız şu an 12. Hemen 3. sırayla devam edelim. 3. sırada bir tane tek örüyorum. Yani bir sık iğne, bir artırma yapıyorum. Bir tek bir çift örerek sayımızı 18'e çıkaralım. Evet, bir tek bir çift yaparak sayımızı 18'e çıkardık. Hemen 4. sırayla devam edelim. 4. sırada 1, 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapacağım. Sayımı 24'e çıkaracağım. Evet, şimdi 5. sırayla devam edeceğiz. Burada şu örgümüzün bakın başak görüntüsünün bir ön lobu var, bir de arka. Şimdi biz şöyle arkadan BLO dediğimiz yerden geçiş yapıyoruz. Ve bu sırayı bu şekilde örüyoruz. Back loop dediğimiz arka lobdan örme. Evet, bu sırayı bu şekilde örelim. Evet, 5. sırayı da tamamladık. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yani 6 sıra boyunca düz bir şekilde örüp geleceğiz. Normal sık iğne. Şöyle bir tane örelim, hemen göstereyim. Tabii ki hiç bilenler zaten biliyordur. Ben hiç bilmeyenler için onların da kadar kolaylıkla yapabilmesi adına tüm detayları, teknikleri anlatıyorum. Evet, sık iğne olarak 6 sıra örelim. Evet, şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane 11 sıra ördükten sonra 1, 2 tane zincir çektim. Örgümü şöyle çeviriyorum. Tığıma ipimi aldım. Yine BLO dediğimiz back loop'tan, arka loop'lardan tek seferde çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Arkadaki ilmeğe geçiş yaptım. Tek seferde çektim. Bu şekilde saksımızın ağız kısmını oluşturmuş olacağız. Tüm kenarını bu şekilde örüp gelelim. Evet, tüm kenarını bu şekilde ördükten sonra şöyle ilk ilmeğimize geçiş yapıyorum. İlmek kaydırma ile bir tane zincir, ipimi kesiyorum.
minik saksımız hazır oldu. Bütün parçalar tamam. Şimdi birleştirme aşamasına geçiyoruz. Saksının biraz daha böyle yerde düzgün durması için minik bir kartona ihtiyacımız olacak. Şöyle tabanına tam olacak şekilde yerleştiriyoruz. Bu arada şu minik parçayı örmeyi unutmuşuz. Hemen onu örelim. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördüm. İlmeğimi, ipimi çektim ve şöyle ilk ilmekten geçiş yaptım. İlmek kaydırma. 1, 2. 2 tane zincir çektim. Tek seferde çektiğim tekli trabzan. Her ilmeğe çift. Yani her ilmeğe 2 tane tekli trabzan örelim. Bir, iki. Tığıma ipimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığıma ipimi aldım, yine aynı yere. Tek seferde çektim. Bu şekilde örelim. Evet, 10 adet tekli trabzan ördükten sonra ilk ilmeğe geçiş yaptım ve ilmek kaydırma ile bitiriyorum örgümü. Evet, şimdi hemen parçalarımızı birleştirerek güzel çalışmamızı tamamlayalım. Silikon yardımıyla şöyle içe doğru şimdi kalın telimizi alalım. Bu şekilde aşağıya doğru sarıyorum ipimi 4 kat. Siz ipinizin inceliğine, kalınlığına göre buna ayarlayabilirsiniz bunu. Yerleştiriyorum hemen. Evet, video çekerken bu işleri yapmak biraz
sıkıntılı. Normalde yani kendi başınıza örerken çok daha kolay bir şekilde yapacağınız şeyler video çekerken şanssızlıkla bazı şeyler olmaya da biliyor. Evet. Şimdilik iyi gidiyor gibi. Tekrar diğer yaprağımı koyuyorum. Şu sonradan katlayabiliriz orayı. Sarmaya devam ediyorum. Evet, şu toprak olan parçamızı şöyle hafifçe genişletiyorum. İçinden geçecek şekilde. Şöyle katlayayım, daha kolay geçsin. Evet, kalan parçaları da şu içe doğru katlayalım. Az miktarda elyaf koyacağım. İlk aşamada diktikten sonra ya da örerek birleştireceğim. Ondan sonra da yan taraftan tekrar ekleyeceğiz. Şimdi silikonumuzu kapatalım. Hemen kahverengi ipimi alıyorum. Şu katlanan yerden onun hemen bir altından geçiş yaptım. Bunun da şöyle bizden tarafta olan FLO dediğimiz ön lobtan geçiş yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe tığımı geçirdim. Sonrasında şöyle netleşsin görüntü. İlmek kaydırma. Yanındaki ilmeğe geçiş yaptım. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Ön lobtan alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Evet, bu şekilde bütün kenarı örelim. Çok az bir yer kalsın. İçine elyaf dolduracağız. Evet, şöyle kenarını bu şekilde ördüm. Az bir yer kaldı. Devam etmeden içine şöyle gerektiği kadar elyafla dolduruyorum.
kalan ilmeklerimi de aynı şekilde ördüm. İpimi kesiyorum. Ve bunu kalan iplerimi de şöyle içinden geçirerek gizleyeceğiz. Evet, yine çok güzel bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.